Bizim yazma eserlerin kataloglanması sırasında tabii ki akademisyenlerden destek aldık. Yani özellikle Türk Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden akademisyenlerimiz bize destek oldu. Bilkent Kütüphanesi'nden uzman bir kütüphaneci destek oldu. Onun dışında tabii ki Türkiye'de pek çok camimizin, Türkiye vakıflara ait camilerimiz var. Buradaki vakıflara ait olan camilerimizin bünyesinde bulunan yazma eserlerimiz var. Bu çerçevedeki o yazma eserlerin başkanlığımıza, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kazandırılması noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de, Kültür Bakanlığı ile de iletişim içerisinde olduğumuzu söylemek mümkündür. Türkiye'deki tabii ki yazma eserlerle alakalı geldiğimiz nokta sevindiricidir. Yani Türkiye'nin pek çok kütüphanesinde yazma eserlerin varlığı bilinmektedir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yaklaşık 20'ye yakın yazma eser kütüphanesini bünyesinde barındırmaktadır. Bu eserlerin pek çoğu, büyük çoğunluğu, neredeyse tamamı dijitalleştirilmiş. Ayrıca bu dijitalleştirilen eserlerin bir kısmı son dönemlerde yine Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından tıpkı basım ve aynı zamanda Türkçemize kazandırılması çalışmaları gelinen noktada sevindiricidir. Yani bu eserlerin fiziki olarak insanların temas etmemesi önemli. Çünkü her fiziki bir temas eserin yıpranmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle zaten eserler dijitalleştirilmede daha kolay ulaşım imkanı söz konusudur. Dünyanın herhangi bir ülkesinde bulunsanız örneğin bu eserlere dijital ortamda ulaşmanız mümkündür diye düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kamu kurum kütüphanesi olmasının çok ötesinde bir kütüphanedir. Yani sadece mevcut eserlerimizden sadece kamu personeli yararlanmıyor. Mesela bugün mevcut sadece yazmanın dışında da yaklaşık 100 binin üzerinde kitabımız söz konusu burada. O bir ciddi bir rakamdır. Her geçen günde bunlar geliştirilmektedir. Yazma eserler açısından düşündüğünüzde 8500 civarında bir yazmanın varlığı önemli bir rakamdır. Bunları konuşmamın seyri içerisinde de ifade ettiğim gibi risalelerle beraber, içerisindeki mevcut eserlerle beraber bunların rakamı bugün 20 bine ulaşmaktadır. Tabii ki bunları dijital ortama aktarmanız önemlidir. Son derece kataloglamanız önemlidir. Ama en önemlisi de bunların okuyucuya ve araştırmacıya sunulmasıdır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nden mevcut kurum personelinin dışında yüksek lisans öğrencilerimiz, doktora yapan öğrencilerimiz, araştırmacılarımız istifade edebilmektedir. Veyahut dünyanın aynı zamanda bu süreçten sonra bu sürecin en önemli ayağı da bir arayüz vasıtasıyla, bir veri tabanı vasıtasıyla mevcut olan yazma eserlerimiz okuyucuyla buluşmuştur. Örneğin Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca eserlerinden oluşan formu doldurduğunuzda kütüphanemize üye olunabiliyor ve kim üye olursa üye olan herhangi bir araştırmacı mevcut eserleri indirebiliyor. Günlük belli bir limiti var. Bunları indirebiliyor ve bunların üzerinde araştırma yapabiliyor. Şu anda halihazırda son rakamlar kütüphanemize 4747 son aldığımız rakamlara göre 4747 üyemiz var. Bu üyemiz her geçen gün artmaktadır. Bunun dışında mevcut kişiler, araştırmacılar kütüphanemize gelip mevcut kütüphanemizdeki bilgisayarların üzerinden de bu eserlere ulaşabilmektedirler. Dolayısıyla sadece bir kurum kütüphanesi değil, kurum kütüphanesinin ötesinde tüm araştırmacıların hizmetine bu eserlerimiz dijital ortamda sunulmuştur. Bütün özellikleriyle beraber sunulmuştur. Bu proje gerçekten son derece önemli bir proje. Bugün mesela kütüphanelerde mevcut eserler peyderpey dijital ortama aktarılıyor ama özel koleksiyonlar var. Mesela Türkiye'de pek çok ailede, pek çok kişilerde bireysel anlamda babasından, dedesinden, aile büyüklerinden kendisine miras kalan pek çok eser var, pek çok yazma eser var yani. Gerçekten bu eserlerin tespit edilmesi, araştırmacılarla buluşturulması, okuyucularla buluşturulması ve bunların dijitalleştirilmesi, kamuyla paylaşılması son derece önemlidir. Bu çerçevede bu proje çok son derece önemsiyorum ben bu projeyi. Proje nedir? Özellikle kıyıda köşede kalmış,
bir takım aile bireyleri içerisinde kalmış, iki dünya arasında kalmış, evlerin arasında hapsolmuş olan bu eserleri kamuyla buluşturacak, belgeseller vasıtasıyla bu işin önemini, ne kadar önemli olduğunu, korunması gerektiğini, bu eserin sonraki kuşaklara aktarılması gerektiği konusunda bir bilinç oluşturacağını düşünüyorum. Yani nesillerimizin, gençlerimizin zihinlerinde bunun gerçekten önemli bir miras olduğu, kültürel bir miras olduğu, korunması gerektiğini ve sonraki kuşaklara bunu nasıl koruyacağımıza dair bir bilinç oluşturduğunu düşünüyorum şahsen. O nedenle de ben projeyi deki bütün yer alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. This film is funded by the European Union and the Turkish National Agency. Ankara Social Sciences Foundation and International Media Communication Culture and Education Association are responsible for the content of the film. The content of the film cannot be interpreted as reflecting the views of the European Union.